Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere barış çiçeğinin bakımı nasıl olmalı, nasıl sulamalıyız, toprağı nasıl olmalı, konum olarak nerede durmalı, yaprakları neden kararır, nasıl çoğaltılır, bunlarla ilgili detaylı püf noktalardan bahsedeceğim. Birincisi, barış çiçeğinin toprağı nasıl olmalı? Mineral bakımından zengin, lifli, torflu ve kumlu toprağı çok sever. Toprağı ne kadar süngerimsi, yumuşak, esnek olursa o kadar iyi gelişir bu çiçek arkadaşlar. Şöyle toprağını da göstereyim. Şöyle süngerimsi, yumuşak, çok hafif, ağır bir toprak değil. İkincisi, nasıl sulamalıyız? Barış çiçeği suyu çok sever. Ama sularken de toprağını çamurlaştırmayacak şekilde sulayın. Toprağını sürekli nemli tutun. Toprağının kurumasına izin vermeyin. Sularken de şöyle parmağınızı yarıya kadar batırın. Eğer nemini fazla kaybetmişse toprağın nemli olacak şekilde sulayın. Ama dediğim gibi sularken de toprağını kesinlikle çamurlaştırmayın. Yani ihtiyacı kadar sulayın çiçeği. Üçüncüsü, yaprakları neden kararır? Bu tamamen bulunduğu konumla alakalı. Eğer bulunduğu yerde yeterli nemi alamıyorsa yaprakları şuralarında kararmalar olur. Uçlarında. Doğrudan güneş alan bir ortamı sevmez. Direkt güneş ışığına maruz kalırsa yaprakları yanar, sararır, kararır. Dolaylı olarak güneş alması yeterlidir. Örneğin perdenin arkasından süzülen güneş bu çiçek için yeterlidir. Nem ihtiyacını da karşılamak için bildiğiniz gibi banyonun nem oranı yüksektir. Haftada en az 1-2 kere akşamından bu çiçeği banyoya bırakın bir yere, zarar görmeyecek bir yere, sabaha kadar dursun. Sabahleyin yine aynı yerine korsunuz, bulunduğu yerine. Yapraklarının kararmasının nedeni de sadece güneş ve nemle alakalı arkadaşlar. Güneş ışığından uzak tutun ve nem ihtiyacını da yeterince karşılamaya çalışın. Ve şöyle uzaktan su püskürtün yapraklarına haftada birkaç kere. Çünkü nemi dediğim gibi çok sever. Şöyle uzaktan sabah çisesi düşmüş gibi, ama şu beyaz çiçeklere değil, sadece yapraklarına. Bu da yeterince nem ihtiyacını karşılamış olur. Daha iyi gelişir. Şöyle uzaktan püskürdün yapraklarına. Çok da aşırı da ıslatmayın. Sadece nemli olacak kadar. Yani nem ihtiyacını karşılamış oluruz. Ben bu çiçeği aldığımda böyle çiçekleri falan yoktu. Biraz küçüktü. Yerini de sevdi. Şöyle gördüğünüz gibi çok da güzel gelişti. Bayağı da büyüdü. Eğer iyi bakarsanız çok çabuk büyür, çok çabuk gelişir arkadaşlar bu çiçek. Peki bu çiçeğin saksısı nasıl olmalı? Büyük, geniş saksıları sevmez, ihtiyaç duymaz. Böyle orta boy saksılar idealdir arkadaşlar. Fazla büyük saksılara dikmeyin. Kökleri şöyle topraktan taşmadığı sürece, dışarıya taşmadığı sürece saksını değiştirmeyin. Saksını da değiştireceğiniz zaman kökleri iyice dışarıya taştığı zaman 1-2 santim genişliğinde, yani bunun bir büyüğüne dikebilirsiniz. Aşırı büyük saksılara dikmeyin çünkü büyük saksıları sevmez. Çabuk gelişmesini, çabuk büyümesini, çabuk çiçek açmasını istiyorsanız büyük saksılara dikmeyin. Böyle orta boy saksılar idealdir. Çoğaltacağınız zamanda da çiçek iyice büyüdüğü zaman, saksıyı değiştireceğiniz zaman şöyle kenara taşmış köklerden, yani şöyle kenarlarında büyümüş sürgünlerden şöyle bitkiye zarar vermeden ayırarak başka bir saksıya dikerek çoğaltabilirsiniz. Çoğaltma işlemini de saksı değişiminde yapın. Bir de ceyranda kalmasın, yani cam açık, kapı açık. Buna da dikkat edin. Peki çiçek açması için ne yapmalıyız? Nasıl bir besin vermeliyiz? Şöyle arkadaşlar, çiçek açması için
vitamin ve mineral bakımından zengin olan şöyle kurutulmuş muz kabukları, kurutulmuş patates kabukları, şöyle kurutulmuş portakal kabukları. Bunlar vitamin ve mineral bakımından çok zengindir. Eğer çiçek bakıyorsanız bilirsiniz zaten bunların içerisindeki vitamin ve mineralleri, besinleri. Potasyum, fosfor, magnezyum, çinko, bakır bu bakımdan çok zengindir. Bildiğiniz gibi bitkiler çiçek açma döneminde ve meyve verme döneminde fosfora, potasyuma çok ihtiyaç duyarlar. Bu yüzden çiçek açmayı teşvik etmek için bu besinlerden vereceğiz arkadaşlar. Şimdi besinimizi nasıl yapıyoruz? Şöyle benim yumurta falan kaynattığım küçük bir tencerem var. Bunları ben şimdi sadece barış çiçeğine vereceğim. Diğer çiçeklerim var da sadece buna vereceğim. Onun için az yapacağım. Şöyle bir tane, iki tane muz kabuğu. Şöyle bir iki baş soyulmuş, kurutulmuş patates kabukları. Ve şöyle bir iki dilim kadar portakal kabuğu. Şimdi şöyle ben ölçüyle vereyim size. Su bardağıyla ne kadar su koyacağımızı. Şöyle bir iki 3 su bardağı yeterlidir. Şimdi bunu kaynatacağız. Şöyle altını açıyorum. Şimdi bunu yaklaşık bir 5 dakika falan kaynatacağız. Kaynamaya yöneldikten sonra 5 dakika kaynatacağız. Kaynamaya başladı. Şimdi yaklaşık bir 5 dakika daha kaynatacağım. Daha sonra altını kapatacağım. Şöyle bir de karıştıralım. Biraz daha kaynatacağım. Kapatacağım altını. Şimdi altını kapatıyorum. Soğumaya bırakacağım. Soğuduktan sonra şöyle bir kaseye süzüyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi bir rengi oldu. Şimdi ben size şöyle ölçünem vereceğim. Şimdi şöyle çay bardağını yarısına kadar oda sıcaklığında dinlenmiş suyla dolduruyoruz. Yarısına kadar. Su mutlaka oda sıcaklığında dinlenmiş olsun. Direkt çeşmeden almayın. Daha sonra bunun üzerini hazırladığımız besinden tamamlayacağız. Hatta şöyle biraz daha bundan ilave edeceğim besinden. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi bir rengi oldu. Öyle fazla da koyu vermeyin. Çünkü köklerini yakabilirsiniz. Bildiğiniz gibi her şeyin fazlası zararlıdır. Bir de arkadaşlar çiçeklere besin vereceğiniz zaman toprağın mutlaka nemli olsun. Kuru toprağa sakın besin vermeyin. Köklerini yakarsınız. Şimdi şöyle bismillah diyelim. Etrafına gezdirelim. Zaten toprağı nemli. Bir çay bardağı bu besinden yeterlidir. Besin ihtiyacını karşılamış olur. Çünkü dediğim gibi fazlası zarar verir. Ayda 2 sefer bu besinlerden verebilirsiniz. Evet değerli arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Sorularınız olursa yorum kısmına yazın. Oradan size yardımcı olurum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.